Dünya, yüzeyde görünenle sınırlı değildir. Haritalarda gösterilmeyen sınırlar, kitaplarda yazmayan yasalar ve hiç bahsedilmeyen yöneticiler var. Bu videoda gölgelerin ardındaki düzeni göreceksin. Dünyayı kimlerin yönettiğini, ulusların kaderini kimlerin belirlediğini, savaşları, ekonomik krizleri, salgınları kimlerin planladığını. Hepsini öğreneceksin. Yeni dünya düzeni. Bu bir kurgu değil, bu bir gerçeklik. Görünürde liderler değişir ama ipleri tutan hep aynı kalır. Medya ekranlarını kim kontrol ediyor? Para sistemlerini kim kurdu? İnsanların zihnine hangi fikirler neden yerleştirildi? Bu video yalnızca bir komplo listesi değil. Bu, bilinen dünyanın dışına yapılacak bir yolculuk. Kendi gözlerinle göreceksin. Medyanın nasıl bir silaha dönüştüğünü, korkunun nasıl bir yönetim biçimi haline geldiğini, gıda, ilaç, eğitim ve teknolojinin nasıl birer araç haline getirildiğini. Çünkü gerçek güç görünmez olandır. Eğer hazır hissediyorsan, şimdi perdeyi aralıyoruz. Perdenin ardında bir tiyatro oynanıyor. Oyuncular sahnede, kameralar onların üzerinde. Ama ışıkların dışında, gölgelerin içinden birileri her şeyi yönlendiriyor. Onlara deniyor ya da başka bir adla görünmeyen hükümet. Bu güç seçimle gelmez. Hiçbir sandıktan çıkmaz. Ama her başkanın kulağına ilk eğilen onlardır. Pentagon'dan sırada, istihbarat teşkilatlarından küresel bankalara kadar uzanan dev bir yapı bu. Dışarıdan görünmez ama içerideki kararların asıl mimarlarıdır. Peki bu yapı nasıl işler? Ve neden kimse onları sorgulamaz? Bu bölümde gölge organizasyonların çalışma biçimlerine, küresel krizi nasıl fırsata çevirdiklerine ve dünya üzerindeki bilgi akışını nasıl kontrol ettiklerine bakacağız. Büyük kavramının altında yatan gerçek nedir? Ve Dünya Ekonomik Forumu neden tüm ulus devletlerin politikalarını etkileme gücüne sahip? Medya, teknoloji devleri, yatırım fonları, tüm bu yapılar aynı akıldan mı besleniyor? Ayrıca bu bölümde komisyon, Bilderberg toplantıları, ON gibi kuruluşların arkasındaki stratejilere odaklanacağız. Bu oluşumlar sıradan bir düşünce kulübü mü? Yoksa yeni dünya düzeninin kurmay heyeti mi? Kısacası, bu bölümde perdeyi biraz daha aralayacağız. Sahnedeki kuklaları değil, ipleri tutan elleri konuşacağız. Dünya gerçekten bir sistemin mi esiri? Yoksa bu sistem sadece bir algı mı? Dünya sahnesinde görünmeyen ama etkisi hissedilen bir güç ağı var. Hükümetlerden daha güçlü, seçimle gelmeyen ama ulusların kaderine yön veren, adına uluslararası kurum denilen yapılar. Peki kim bu yapılar ve ne istiyorlar? IMF yani Uluslararası Para Fonu. Kuruluş amacı küresel finansal istikrarı sağlamak olsa da, gerçek hikaye bundan çok daha derin. IMF, kriz altındaki ülkelere verdiği kredilerle yalnızca finansal bir destek sağlamıyor. Aynı zamanda o ülkelerin politikalarını da yönlendiriyor. Yapısal uyum adı altında. Sosyal harcamaların kısılması, özelleştirme, tarım ve sanayi politikalarının değiştirilmesi gibi koşullar sunuyor. Bir anlamda, ülkenin bağımsız ekonomik karar alma hakkı ipotek altına alınıyor. Dünya Bankası da benzer bir mantıkla çalışıyor. Gelişmekte olan ülkelere altyapı ve kalkınma kredileri sunuyor. Ancak karşılığında neyin nasıl yapılacağına bizzat karar veriyor. Üstelik bu projeler, yerel halkın ihtiyaçlarını değil, çoğu zaman küresel şirketlerin çıkarlarını gözetiyor. Bu sistemde borç alan değil, borç veren kazanıyor. Ama asıl perde arkasındaki oyuncular daha da sessiz. Ve gibi dev finans kuruluşları, yüz milyarlarca dolarlık varlıkları yönetiyor. Ama yalnızca parayı değil, şirketleri de yönetiyorlar. Dünya çapındaki enerji şirketlerinin, ilaç firmalarının, medya devlerinin büyük hissedarları onlar. Bir bakıma, dünya ekonomisinin nabzını onlar tutuyor. İlginç olan şu, bu iki dev fon birbirlerinin hissedarı. Bir şirketin sahibi, başka bir şirketin sahibi olan şirket. Karmaşık bir ağ, şeffaf olmayan yapılar, dev bir finansal örümcek ağı. Peki bu ağın merkezinde kim var? Cevap net değil. Ama şunu biliyoruz. Bu kuruluşlar, dünyayı yöneten devletlerden bağımsız değil. Fakat üzerlerinde neredeyse denetim yok. Ve tüm bu kurumlar aynı ses tonuyla konuşuyor. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele, kalkınma. Bu kelimeler kulağa hoş gelse de, her birinin ardında küresel sermayeye hizmet politikalar yatıyor. Bugün bir ülke IMF ile anlaşma yaptığında yalnızca borç almaz. Eğitim politikasından enerji projelerine kadar birçok alanda taviz verir. Dünya Bankası'ndan fon alan ülkeler yalnızca yol ya da köprü inşa etmez. Yerli üreticiyi, çiftçiyi, zanaatkarı terk etmek zorunda kalabilir. Ve bu devasa küresel fonlar,
ekranlarda hiç görünmeden kendi sessiz imparatorluklarını büyütür. Yeni dünya düzeni denilen şey, işte bu ağların görünmeyen bağlarından örülüyor. Paranın gücü artık sadece cüzdanda değil, devletlerin karar odalarında, seçimlerin sonucunda, insanların kaderinde. Onlar ekranlarda görünmezler. Ama dünya sahnesinin arka perdesinde hep onlar vardır. Dünyayı yöneten liderler gelir geçer. Ama bu güç merkezleri kalır. Rockefeller'ler, Rothschild'ler, Morgan'lar, bu soyadları tarih kitaplarında satır aralarında görürsün. Ama etkileri, küresel ekonominin damarlarında dolaşan bir kan gibi her yere yayılmıştır. Dünya Bankası, IMF, merkez bankaları, bunlar gerçekten bağımsız mı? Yoksa bu ailelerin kontrolündeki para baronlar, mı yön veriyor küresel politikaya? Savaşlar mı? Onlar için sadece yatırımlık projeler. Bir ülke çökerken onlar hisselerini artırır. Bir halk yoksullaşırken onlar yeni pazarlar keşfeder. Petrol, ilaç, teknoloji, medya. Neye el atsan sonunda aynı ağlara ulaşıyorsun. Bu ailelerin kurduğu vakıflar, eğitim kurumları, danışmanlık şirketleri, medya holdingleri, görünürde iyilik yapan yapılar, perde arkasında küresel kontrol mekanizmaları olarak çalışıyor. Peki bu aileler kimlerden emir alıyor? Kendi içlerinde bir hiyerarşi mi var? Yoksa çok daha derin bir akıl mı var işin merkezinde? Yeni dünya düzeni dediğimiz şey, belki de 100 yıldır parça parça inşa edilen bir oyunun son perdesi. Bugün kurduğumuz her cümlede, kullandığımız her dijital platformda, cebimizde taşıdığımız paranın sisteminde onların izi var. Bu yapılar sadece politikayı ya da ekonomiyi değil, kültürü, dili, inancı, algıyı da yönlendiriyor. Özgürlük dediklerinde aslında bir çitin sınırlarını çiziyorlar. Demokrasi dediklerinde kendi oyun alanlarını büyütüyorlar. Bu bölümde tarihin en güçlü ama en az bilinen ailelerini, kurumlarını ve hedeflerini açığa çıkaracağız. Gizli değil, sadece gözünüzün önünde ama gösterilmeyen bir hakikat var. Ve bu hakikati anlamadan yeni dünya düzenini çözmek mümkün değil. Bir ekran açıldığında, bir gazete başlığı bağırdığında ya da sosyal medyada hızla yayılan bir video önümüze düştüğünde sormamız gereken ilk soru şudur: bu bilgi mi yoksa bir algı mı? Bugün dünyayı yöneten asıl güç ne ordular ne de siyasetçiler. Asıl egemenlik gerçekliği kimin tanımladığıyla ilgilidir. Haber kanallarının arkasındaki sahiplik yapısı, algoritmaların neyi öne çıkardığı, hangi kelimenin hangi bağlamda sunulduğu, bunların hepsi modern çağın görünmeyen savaşlarının birer cephesi haline geldi. Peki ya gündem? Kimin gündemi bu? Sabah akşam tekrar edilen manşetler, felaket senaryoları, kutuplaştırıcı başlıklar. Bunlar gerçekten haber mi yoksa bir senaryo mu? Algı mühendisliği tam da bu soruların içinde doğar. Gerçek artık yaşanan değil, gösterilen, seçilen ve düzenlenen şeydir. Bir olayın nasıl verildiği, çoğu zaman olayın kendisinden daha önemlidir. Ve bizler her gün bu kurgu evrenin içinde farkına varmadan bir rol üstleniriz. Bir savaşı izlediğimizde, bir protestoyu gördüğümüzde, bir siyasi liderin sözlerini duyduğumuzda, her biri önceden yazılmış bir anlatının içinden süzülerek karşımıza çıkar. Biz yalnızca bu filtrelenmiş gerçekliğin seyircisiyiz. Kimin tarafındasın diye sorulur artık. Ama asıl soru şu olmalıydı: gerçek neydi? Çünkü artık mesele bilgi vermek değil, inanç inşa etmek. Medya bir haber değil, bir duygu üretme aracıdır. Ve bu duygu kitlelerin düşünce sistemini biçimlendirir. Reklamlar sadece ürün değil, yaşam tarzı satıyor. Diziler sadece eğlendirmiyor, bilinçaltımıza değerler kodluyor. Sosyal medyada algoritmalar sadece ilgimizi çekmiyor, bizi şekillendiriyor. Gerçeğin doğası değişti ve bu yeni düzende bilgiye sahip olan değil, algıyı yöneten kazançta çıkıyor. O halde biz de bu bölümde medya düzenini, propaganda tekniklerini ve gerçeklik savaşlarını yatıracağız. Kimin neyi, neden, nasıl gösterdiğini ve aslında bize neyin gösterilmediğini birlikte sorgulayacağız. Çünkü bu savaş zihinlerimizde kazanılıyor ve artık şunu bilmek zorundayız: gerçek, onun hakkında kim daha etkili konuşuyorsa odur. Göz, sadece görmek için değil, inanmak için de vardır. Algılarımızı şekillendiren en güçlü araçlardan biri görseldir. İşte tam da bu yüzden medya, propaganda ve algı yönetimi dünyasında görsellerin rolü hayati önemlidir. Modern çağın insanı artık bilgiye değil, görüntüye itaat ediyor. Bir görsel, yazılmış binlerce kelimeden daha etkili, daha hızlı ve daha derine işler. Ama bu etki yalnızca sanatın ve gerçeğin gücünden değil,
görsel manipülasyonun ustalığından gelir. Sosyal medya platformlarında dolaşan gerçek görüntüler, haber kanallarında izlediğiniz dramatik kareler, her biri çoğu zaman bilinçli olarak çarpıtılmış, kadraja ustaca seçilmiş ya da dijital tekniklerle değiştirilmiş görüntülerdir. Görsel artık gerçeği temsil etmez, gerçeğin yerine geçer. Bugün Photoshop, yapay zeka ve derin sahtecilikle fake gibi teknolojilerle insanlar, olmayan şeyleri olmuş gibi, olmuş şeyleri olmamış gibi gösterebiliyor. Üstelik bu sadece bireysel değil, kurumsal ve politik düzeyde de yapılıyor. Görsel, duyguyu kontrol etmek, öfkeyi yönlendirmek, bir düşman yaratmak ya da bir kahraman inşa etmek için kullanılıyor. Bir protesto fotoğrafında öfke dolu yüzler kadrajda kalırken, aynı anın barışçıl kalabalığı dışarıda bırakılabiliyor. Bir liderin bakışı, gözlüklerinin yansıması değiştirilerek korkutucu bir auraya bürünebiliyor. Bir savaş alanı, montajla bambaşka bir coğrafyaya dönüştürülebiliyor. İnsan zihni, gördüğünü sorgulamak yerine kabullenmeye eğilimlidir. Bu nedenle görsel manipülasyon, yalnızca gözümüzü değil, zihnimizi de hedef alır. Bu savaş, kelimelerle değil, piksel piksel yürütülen bir savaş. Gerçeği gözle değil, görüntüyle gasp bir çağın içindeyiz. Bugün artık gerçeklik, algıyla tanımlanıyor. Ve algı en çok da görsel imgelerle biçimleniyor. Gözümüzle gördüğümüz her şeyin ardında bir niyet, bir müdahale, bir yönlendirme olabileceğini artık bilmek zorundayız. Çünkü bu çağda göz yanılgısı değil, bilinçli algı tasarımıdır mesele. Bugün